Peacock'taki Lockerbie gerçeğe doğru bir arayış dizisi, sıradan bir dizi değil. Bu dizi, tarihin karanlık bir sayfasını aydınlatmak için yapılmış bir belgesel niteliğinde. Dünyayı sarsan bir trajedinin yankılanan bir yankısı. Bu trajedi, sadece bir kasabayı değil, tüm dünyayı derinden etkiledi. 1988'in soğuk bir Aralık gecesinde, Londra'dan New York'a gitmekte olan Pan Am'ın 103 numaralı uçuşu, İskoçya'nın küçük Lockerbie kasabası üzerinde patladı. Dünya dehşet içinde izledi. Bu patlama sadece bir uçak kazası değildi, bu bir terör saldırısıydı. Aralarında 190 Amerikalının da bulunduğu 270 kişi hayatını kaybetti. Bu kayıplar sadece sayılarla ifade edilemeyecek kadar derin ve acı vericiydi. Dizi, olayın sonrasına derin bir dalış yapıyor. Bu dalış, sadece olayın yüzeyini değil, derinliklerindeki acıyı ve karmaşıklığı da gözler önüne seriyor. Acının kalbine, adalet arayışına ve uluslararası soruşturmaların karmaşıklığına doğru bir yolculuk. Bu yolculuk, izleyiciyi olayların merkezine çekiyor. Scene 2. Akıl almaz trajedi. Lockerbie bombalaması sadece bir uçak kazası değildi. Bu, dünya tarihine kazınmış bir terör eylemiydi. Dünyada silinmez bir iz bırakan bir terör eylemiydi. Aileler paramparça oldu. Hayatlar sonsuza dek değişti. Dizi, bu acıdan kaçınmıyor. Bu acıyı tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Sevdiklerini kaybedenlerin içten duygularını sergiliyor. Bu duygular, izleyiciyi derinden etkiliyor. Olayın hemen sonrasındaki kaos ve kafa karışıklığı elle tutulur gibi. Bu kaos sadece olay yerinde değil, tüm dünyada hissedildi. Enkazı, hayatta kalanlar için umutsuz arayışı ve hiçbiri olmadığının ezici farkındalığını görüyoruz. Bu farkındalık, izleyiciyi derinden sarsıyor. Scene 3. Bir babanın arayışı. Dizinin merkezinde, bombalamada kızı Flora'yı kaybeden bir baba olan Jim Swire yer alıyor. Onun hikayesi, dizinin duygusal çekirdeğini oluşturuyor. Colin Firth tarafından ölçülü bir yoğunlukla canlandırılan Swire, kurban ailelerinin yüzü oluyor. Onun kararlılığı ve acısı, izleyiciyi derinden etkiliyor. Doyumsuz bir cevap ihtiyacıyla yönlendirilen, yorulmak bilmeyen bir adalet arayışına koyuluyor. Bu arayış, izleyiciyi de peşinden sürüklüyor. Yetkililere meydan okuyor, kanıtları inceliyor ve gerçeği sakladığına inandığı herkesle yüzleşiyor. Bu yüzleşmeler, dizinin en çarpıcı anlarını oluşturuyor. Onun yolculuğu, kalp kırıklığı ve direncin bir yolculuğu. Bu yolculuk, izleyiciyi derinden etkiliyor. Kızının ölümünün sıradan bir istatistik olmasına izin vermeyi reddediyor. Onun kararlılığı, izleyiciye ilham veriyor. Scene 4. Ham duygular, güçlü performanslar. Colin Firth, Jim Swire rolünde muhteşem bir performans sergiliyor. Onun performansı, dizinin duygusal çekirdeğini oluşturuyor. Karakterin kederini, kararlılığını ve sessiz öfkesini somutlaştırıyor. Bu duygular, izleyiciyi derinden etkiliyor. Jane Swire rolündeki Catherine McCormack da aynı derecede etkileyici. Onun performansı, dizinin duygusal derinliğini artırıyor. Hayal edilemez bir kayıpla boğuşan bir annenin sessiz gücünü ve kırılganlığını canlandırıyor. Bu performans, izleyiciyi derinden etkiliyor. Yardımcı oyuncu kadrosu da aynı derecede etkileyici ve bu trajedinin ağına yakalanan müfettişleri, yetkilileri ve gazetecileri hayata geçiriyor. Bu karakterler, dizinin gerçekçiliğini artırıyor. Scene 5. Gerçeklik örgüsü. 5. bölüm. Gerçeklik örgüsü. Bu bölüm, dizinin gerçekçiliğini ve derinliğini gözler önüne seriyor. Yönetmen Adam Smith ve yazar David Harrower, bu karmaşık hikayeyi hassas bir şekilde ele alışları nedeniyle övgüyü hak ediyor. Onların vizyonu, dizinin başarısının temelini oluşturuyor. Dizi, kolay cevaplar sunmuyor veya sansasyona başvurmuyor. Bu yaklaşım, dizinin gerçekçiliğini ve derinliğini artırıyor. Olayları titizlikle yeniden yapılandırıyor. Haber görüntüleri, röportajlar ve dramatik canlandırmaları bir araya getiriyor. Bu yapı, izleyiciyi olayların merkezine çekiyor. Bu yaklaşım, anlatıya bir özgünlük ve sıcaklık katmanı ekliyor. Bu katman, dizinin duygusal derinliğini artırıyor. Scene 6. Yüzeyin ötesinde 6. bölüm. Yüzeyin ötesinde. Bu bölüm, dizinin derinliğini ve gerçekçiliğini gözler önüne seriyor. Lockerbie gerçeğe doğru bir arayış, sıradan bir tarihi dramadan daha fazlası. Bu dizi, izleyiciyi derinden etkileyen bir meditasyon niteliğinde. Keder, kayıp ve insanın kapanış ihtiyacı üzerine bir meditasyon.
Bu meditasyon izleyiciyi derinden etkiliyor. Dizi, trajedinin aileler, müfettişler ve Lockerbie kasabası üzerindeki uzun süreli etkisini ele alıyor. Bu etkiler, izleyiciyi derinden etkiliyor. Politik entrikalara ve uluslararası hukukun karmaşıklıklarına değiniyor. Terörizmin insani bedelini görüyoruz. Bu bedel, izleyiciyi derinden etkiliyor. Sene 7, Tanıdık Sularda Yol Almak, 7. bölüm, Tanıdık Sularda Yol Almak. Bu bölüm, dizinin tanıdık temalarını ve klişelerini gözler önüne seriyor. Dizi zaman zaman tanıdık klişelere düşüyor. Bu klişeler, izleyiciyi zaman zaman rahatsız edebilir. Amansız müfettiş, gölgeli hükümet figürleri ve sürekli gerçek mücadelesi daha önce gördüğümüz temalar. Bu temalar dizinin tanıdık yapısını oluşturuyor. Bununla birlikte dizi, ham duygusal çekirdeği ve bu trajedinin insani bedelini sergileme konusundaki kararlılığıyla bu klişelerin ötesine geçiyor. Bu kararlılık, dizinin gerçekçiliğini artırıyor. Sine 8, Bir Kayıp Mirası, Gerçeğe Doğru Bir Arayış. 8. bölüm, Bir Kayıp Mirası, Gerçeğe Doğru Bir Arayış. Bu bölüm, dizinin duygusal doruk noktasını oluşturuyor. Lockerbie, Gerçeğe Doğru Bir Arayış, jenerik aktıktan çok sonra bile sizinle kalan güçlü ve dokunaklı bir dizi. Bu dizi, izleyiciyi derinden etkiliyor. Hayal edilemez bir kayıp karşısında insan ruhunun kalıcı gücünün bir kanıtı. Bu güç, izleyiciye ilham veriyor. Dizi bize, adalet arayışının uzun ve zorlu bir yolculuk olduğunu hatırlatıyor. Bu yolculuk, izleyiciyi derinden etkiliyor. Tarihsel önemi, duygusal derinliği ve güçlü performanslarıyla mutlaka izlenmesi gereken bir yapım. Bu yapım, izleyiciyi derinden etkiliyor ve düşündürüyor.